Şimdi Teos Antik Kenti'nde özelliği de Dionysos Sanatçılar Birliği'ne ev sahipliği yapıyor. Baba 16. yüzyılda. Herkese merhaba. İzmirlilerin en sevdiği ikinci yer olan Sığacak'a geldik. Kardeşim, annem, babamla beraber. Onların da ilk defa geliyormuş. Kardeşim çok merak ediyor Sığacak Kale içini. Babam da şey dedi, Bodrum'a çok benziyor dedi. Bu şekilde. Bu arada Sığacak'a toplu taşımayla da gelebiliyorsunuz. Seferihisar otobüsüne bineceksiniz. Migros kavşağında iniyorsunuz. Zaten biliyor otobüsçüler nerede indireceğini. Durağı da vardı diye hatırlıyorum. Migros kavşağından indiğiniz zaman biz arabayla geldik ama orada Sığacak otobüsleri kalkıyor direkt. 2 aktarma gelmeniz gerekiyor. Artık İzmir'in neresinden geldiğinize bağlı olarak. Seferihisar'a gelmek için de direkt Fahrettin Altay metro durağından Seferihisar'a otobüs var. O otobüsler ama gittiğin kadar öde otobüsleri. Ne kadar yazıyor bilmiyorum. Her şey değişmiş Türkiye'de fiyatlar. O yüzden bir şey diyemeyeceğim. Biz babam hastaneden çıktı. 45 dakikada geldik. Radyoterapiye aldı. Bir önceki videomda söylemiştim zaten. 5 dakika falan sürdü radyoterapisi. Arabayı da o kullandı. 45 dakika helal olsun maşallah babama diyorum yani. Şu an kardeşim fiti fiti gidiyor. Sahile gittiğim zaman sahilini de gösteririm. Burada Seferihisar'da her yerde yüzebiliyorsunuz Sığacak tarafında. Tamamen böyle geçiyor. Bir de Teos Antik Kenti burada. Yazın falan en çok turistleri buradan alıyor. Hem günübirlikçiler hem Türkiye içinde. Teos Antik Kenti bayağı güzel bir kent bu arada. Yolu kötü ama yola giderken de Teos Antik Kenti'nin rüzgar güllerini görüyorsunuz. Gereken o yoldan geldik. Biraz sıkıntılı bir yol. Ege Rallisi o yolda yapılıyor. Ama değiyor arkadaşlar. Ben gitmiştim, çok sevmiştim. Şimdi Sığacak'ın en ünlü sokağına geldik. Burası Sığacak Kale içi diye geçiyor. Teos Antik Kent'in devamı aslında burası. O yüzden kale içi deniyor. Şey diyormuşum, Kadife Kale'nin devamı. Yok alakası yok. Burada bir işte Teos Antik Kenti var. Bayağı ünlü ve güzel de korumuşlar. Tebrik ederim yani. Oranın devamı. Kalenin kalan kısımları. Böyle evler zaten küçük yüksek ev yapmak yasak, inşaat izni vermiyorlar. Kale içi diye geçiyor bu şekilde. Bu sokaklar bayağı ünlü. Bodrum evlerine çok benziyorlar. Bodrum'un marina yapılmadan önceki hali. Yalıkavak tarafında marina yapılmıştı. Sonra çok bozdu. O yüzden bu şekilde görünüyor. Şimdi Teos Antik Kenti'nde özelliği de Dionysos Sanatçılar Birliği'ne ev sahipliği yapıyor. Dionysos böyle tanrısı, keyif tanrısı. Şarap içeyim, müzik olsun, ses olsun, gürültü olsun. İnsanlar da benimle keyif yapsın falan şeklinde geçiyor. Böyle sokakları tatlı, güzel görünüyor. Urla'ya falan da bu fotoğrafları koymuşlar. Ne alaka bilmiyorum. Sanatçılar Birliği'nin yapıldığı bir yer. En büyük Dionysos Tapınağı da bu arada Teos Antik Kenti'nde bulunuyormuş. Zaten bence İzmirlilerin bu keyifçiliği falan da Dionysos kültüründen geliyor. Eğer biraz hükümet izin verseydi İzmir'in üzüm bağları çok güzel. Gerçekten bayağı güzel yani. Yaptıkları şaraplar da çok iyi. Biraz sezon düşük geçiyor galiba bu sene, çünkü daha önce geldiğim senelerde hep böyle hasatı yapılan yerlerin kendi meyveleri, sebzeleri, içecekleri falan vardı. Hatta buradan bir zeytin kolonyası almıştım. Çok güzeldi. İyonyalıların durağı. İyonyalılar kim? Bu tarihte biraz bilgileri değiştiriyor bu arada. İyonyalılar kim diye. Ay, bayağı güzel görünüyor. Dikkatim dağıldı size anlatırken. Köpek no. Köpekler saldırmıyor. Evet, doğrudur. Yok, gerek yok, ben yolumu değiştiririm. Diğer tarafı çekerim. Aynen. Tamam arkadaşlar, köpek sahipleniyorsunuz da bir şey demiyorum. Yani neyse, yorum yapmayacağım. Abla gergin. Kardeşimi buldum. Diğer sokağa geçeceğim. Diğer sokağa çekeceğim. Geliyorum. Bu İyonyalılarla ilgili bilgiler de yine Anadolu Arkeolojisi'nden öğrendim. İşte bu ilk Likya yolu falan bulunduğu zaman kim yaşıyor bu Likya yolu, ne alaka, Likyalılar kim falan dendiğinde sonra fark ediyorlar ki İyonyalılar yaşıyormuş. Bu da yeni bir bilgi oldu.
Ben 2-3 sene önce izlemiştim. Tarihi değiştiriyor hatta İyonyalılar. Orada Anadolu Arkeolojisi'nde şey deniyordu hatta. İşte İonya ile ilgili bilgi yok falan filan diye. Baba. Burada deri ürünleri varmış. Şuradan şöyle bir daire atarız. Köpeklerden korktuğum için geçemedim. Yalan yok yani. Tutarlar geçerim de. Biraz videoda çekeyim size. Biraz etrafı da göstereyim istedim. Zaten aradan falan da geçebiliyorsunuz. Kaleci denmesinin sebebi de bu. Yani bütün sokaklar birbirine bir şekilde bağlanıyor. Güzel bir tur atabiliyorsunuz. Ama yalan yok. Burada ne yenir ne içilir bilmiyorum. Sadece 2 kere falan gelmiştim sadece. Küçük olduğu için de hatırlıyorum. Ya da 3 kere. Bir tanesinde burada oturmuştum. Onu hatırlıyorum. Burada yemek yemiştik. Nettir yani. Pahalıydı o zamanın parasıyla bile. Şimdi parasıyla kaç paradır bilmiyorum. Genelde böyle günübirlik turist yerleri, turist sevici yerler oluyor zaten. Çok seviyorlar turistleri. Buradan arkadaşım kırmızı elbise almıştı, onu hatırlıyorum. Bir tane arkadaşım vardı işte. Yeni Suriye'den mi görevden dönmüştü? Filistin'den mi görevden dönmüştü? Kendisi İnsan Yardım Derneği'nde görevli. Burada kahve içmiştik. Bayağı hatırlıyormuşum ha. Arkadaşımı sevdiğim için sokakları hatırlıyorum. Filistin'den görevden dönmüştü. Hatırladım şu an. Savaş bölgesinde görev olduğu için. O zaman işte onu görmek için gelmiştim. Bir kere Gençlik Sosyal İklim Derneği'nde orada ekiple beraber buraya kampa gelmiştik. Sosyal İklim Derneği İzmir'in en büyük gençlik derneklerinden bir tanesidir. Siyasileştiği için dernekteki bütün görevlerimi devrettim. Dernek çalışanlarına bak hop çıktım annemlerin karşısına geldim bile. Bir tane öyle gelmiştim. Bir tanesinde de arkadaşlarım davet etmişti. Üniversitedeydik yaz tatilinde. Hadi dedi gel tatil yapalım. Bir anda böyle. Beni çağırmayın bir yere arkadaşlar. Ben gelirim çünkü yani hani başka bir gezi planım yoksa ben gelirim. Çalışıyor olsam bile işten çıkarım yine gelirim. Onu da oradan hatırlıyorum. Bu şekilde. Hatta arkadaşım sonra düğününde de gittim. O zaman YouTube yapmıyordum. O yüzden videosu yok da severim yani kendisini. İzmir'de yaşıyor. Sarcık sokakları böyle görünüyor. Sitta Slow. Biliyor musun ne demek? İzmir'in 2 sene önce şeyiydi. Reklam marka. Ne deniyor ona? Mottosu. Hayır. Salyangoz. Evet, salyangoz. Ağır yaşam. İzmir'i. Evet. Yani çok hızlı yaşama diyor. Hani yavaşla. Sitta slow. İzmir çok metropol gibi yani. Ben o konuda Datça'yı çok beğenmiştim. Datça'da Datça'nın sloganı acelem varsa ne işim var Datça'da. Evet. Çok iyi. Bence İzmir oradan çalmış. Biz kampa gittik işte bir tane dağına diyeyim artık. Neyse merkezden biraz uzaktı. Tabii saat akşam 9.30 falan işte biz yorulmuşuz etmişiz kamp alanına girdik işte böyle heyecanlıyız işte kamp yeri var mı falan diyoruz. Abi böyle yaptı. Gençler dedi ya sakin hadi oturun gelin size bir çay ısmarlayayım. Ben böyle durdum nefkim döndü. Bira içerseniz bira ısmarlayın dedi ve oturun nefes alın dedi. Siz de yoldan gelmişsiniz belli dedi. Ne aceleniz var dedi. Çayınızı için dedi yerinizi gösteririz bakarız. Abi bir rahat. O kadar hoşuma gitti ki. Bak ne güzel meyve şekilde mumlar yapmış. Çok gerçekçi duruyor. Mum. Gerçekçi duruyor bak. İyi. Evet buradan aldım kokusunu. Bak baba kiralıkmış. Bunu kiralayalım. Açıktı bu kapatmışlar. Neydi ki? İçerisi antik tiyatroydu. Güzel görünüyordu bayağı. Burada fotoğrafım var işte. Burası mı tiyatro? Evet antik tiyatroydu. Bazen konser yapıyorlardı. Marina da burada. Babam Antalya havaları özlemiş. Midye mi istiyorsun? Bana yasak. Biliyorum ya. Bilmiyordum midyenin yasak olduğunu. Hamileyken ve emzirirken midye yasak değil de önermiyorlar. Ağır metal çok içeriyor. Deniz ürünleri. Bak ilk geldiğimiz arabayı park edelim dediğimiz yerde burasıydı işte. Evet. Böyle marina gidiyor bu şekilde.
Denizi de göstereyim. Ama arkadaşlar balık ekmek konusunda gerçekten fiyatlar ne olmuş bilmiyorum ama hiçbir yer Foça'yı geçemez bence. Şöyle rüzgardan şöyle konuşayım. Mikrofonum yok, idare ediverin. Marina'da böyle görünüyor. Nefis. Gerçekten yemede yanında hayat. Bunu böyle boydan boya kafelerle döşemişler. Biraz gidince kafeler bitiyor şurada zaten. Burada var. Balık ekmek de dayım balık kaç yıldır. Yani geniş bir O kadar eski değildir baba ya balık ekmeği. Köpek bağlamışlar. Köpüş. Bu köpeklerden korkmuyorum ama büyük olanlardan korkuyorum. Böyle. O arkadaşımı ziyarete geldiğimde burada paten kayıyordum. O zaman artist patenim vardı. Quad paten diye geçiyor. 4 teker. Fitness patenlerin 6 tekeri oluyor. Quad patenlerin 4 tekeri oluyor. Benim sizin üstünüze kustuğum bu bilgiler var ya ne olacak bilmiyorum yani. Bıdır 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 dünyaları anlattım. Çok seviyorum YouTube işini gerçekten. Zaten bu yüzden açtım YouTube'u. Açıyorum bildiğim her şeyi anlatıyorum. Dinleyen dinliyor, dinlemeyen dinlemiyor. Bayılıyorum bu olaya. Gerçekten beni YouTube'a bağlayan şeylerden bir tanesi de bu arada. Kimin kayığını bilense onun küreğini çekenlere devamlı göremiyorum. İnat biz hala Bandırma vapurunda. Interesting bir yazı olmuş. Küçücük vapuruyla. Şuraya da herhalde rakı balık sofrası yapmalı. Güzel. Burada denize de giriliyor bu arada yani. böyle salamak gibi. Bir sene var böyle atıyorsun. Ha. Limana gidiyor. Ne zaman? Gençliğinde. Ha. Balık tutalım diyor da balığa karşı kopum var. Aa. Daha bismillah yani insan bir kere atar onu ya. Abi bütün hepsi birbirine girdi ya. Misina mı var? Sinem evet. Eyvah. Şimdiki gibi şey yok böyle kamışı böyle sallıyor. Tabii 1980 küsürler ama. Kesti tabii bir yerine. Ya yerim kesmedi yerler hep çözemedim onu atıyorum atılmıyor. Sallıyor gidiyor bağlanıyor. Babamın balıktan nasıl soğuduğunu dinledik. Böyle bu şekilde tatlı tatlı kafeler gidiyor. Deniz görünüyor. Keyifli. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Baba. 16. yüzyılda Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle Rodos seferine hazırlık amacıyla inşa edilmiş burası. Ne diyorsun? Valla tarih sıfır bu bir şey diyemiyorum. Tam ne şaşırmadım yani hani o ağacında falan bilgi. Ya, tarih sevmiyorum zaten. Hiç ilgi yok. Ama Kanuni Sultan Süleyman'ı bilirsin. Hiçbirini bilmiyorum ya. Nasıl baba Sultan Süleyman? Niye herkes tarihe merak Hayır muhteşem yüzyıldan ya. Buradan biliyoruz o kadar Süleyman. Yaşasın Türk dizileri. Beğendin mi burayı? Güzel. Baba telefonuma niye bakıyorsun ya? Hayır soru hazırlamadım. Babamla konuşuyorum şu an. Ama tarihi yerler güzel. Seviyorum böyle yerleri. Baba tarihi sevmeyip tarihi yerleri nasıl Tarihi seviyorsun? yerleri eski şeyleri seviyorum. Eski kafalı olduğum için olabilir. 90'lara ait olduğum için. 90'lara mı aitsin? Evet. Evet. Doğum yılını söylemiyor ya o yüzden. Çaktırma. 72, 72. Kaç yaşında oluyorsun? 54, 55. Baba max 45. Hadi 47. Allah olabilir. Maşallah. Geçen Babama maşallah İhsan deyin. Bey işte Safranbolu'daki müşteri yanlışlıkla aradı. Görüntülü aramış. Ondan sonra bir uygulamadan. Sonra açtım. Dedi abi yanlışlıkla aradım falan. Aa abi ne kadar gençleşmişsin sen diyor ya. Kimyasalları aldıkça gençleşiyoruz abi. Işın nasıl geçti? Hiç ışın almış gibi görünmüyorsun bu arada. Şimdi iyi geçti ya. Kolaymış. Yani kemoterapi gibi değil. Mesela. Tamam o zaman ben gezmeye devam edebilir miyim? Sen sağlıklı göründüğüne göre. Gez. Sağlık olmasın diye sıkıntı yok. Hayır seni merak ettiğim için dönmüştüm. Hani gez sorun yok. Çekelim kız sen gitmeden. Ney? Oklu videoları var ya. O ne lan? Soru hazırlayıp. Ha. Soru hazırlıyorsun ailene, annene, babana, neyse. İşte
işte bunu yapsam ok mu nok mu? Ya da böyle şey yapıyorsun işte benim en sevdiğim şeyler hakkında böyle mesela 10 tane soru bilmeye çalışıyorlar falan. 10 tane soru. Ok mu nok mu dedim babam. Babam Ana. bir şey yok. Babam her şeyi oktan ziyade delirttiniz beni bu yaşa kadar. Bu saatten sonra da ne yaparsanız yapın diyecek yani. Hiç nokluk bir şey kalmadı. Evlenmişti, senin kucağında bebek var. Neye nok olabilir Allah aşkına? Beni bir salın. Güneşin mini etek giymesi ok mu nok mu? Yok. Nok. Bak al sana nok. Baba saçmalama. Yani 6 aylık Güneşin bebek. erkek arkadaşı olması ok mu nok mu? Şimdi 6 aylık çocuk üzerinden sorulara bak. Aynen. Gördün Bir mü? büyüsün bir kere bakalım. Artık babası var ya. Babam taş fırın erkeği ayrıca. Karadeniz erkeği. Saçma saçma sorular sormam. Sezen gibi Sude evden pantolonla çıkacak, kapıda değiştirecek. Bir şey yok. Kendi bilir. Ona müdahale edecek hali yok kimsenin. Bu da İnsanların kendi kişilik ve karakterinden kaynaklanıyor. Tam sevdiğinle ilgili ne soruyorlarmış diğer videolarda? Ya mesela şeyi soruyor. En sevdiğin renk ne soruyor? Annesiyle babası bilmeye çalışıyor işte. Yarış yani. Sen biliyor musun ki en sevdiğin rengi annemle babam Evet bilsin? biliyorum. Ne? Babam da bilir. Tamam hadi söyle. Benim en sevdiğim Ben bilmiyorum. En sevdiğin ne? Renk. Ben gerçekten bilmiyorum. kapat ya. Kapat. Hayır söyle. Mavi. Beyaz mı? Ömrüm boyunca bir kere beyazı çok seviyorum dediğini bilmem. Bana desen ki baban ne renk giyer ne renk giymez söylerim. Beyaz. Tamam. Babamın en sevdiği renk de Aynen. Beyaz. Sevmediği siyah. almaz. Tamam. Ben hiç ağzından bir kere bile beyaz dediğini duymadım sevdiğim renk. Çünkü hiç beyaz kıyafet Bir kere kendi hayatı boyunca hiçbir şeye karar veremeyen bir insandı. renk ne? Yani Evet. ben bilmiyordum. Annem bayılır yeşili. Yeşilin tonlarına. Tamam benimki ne? Seninki kefen yeşili Özge. Ha ha ha. Hayır. Ay hiç sevmez maviyi. Hardal sarısı, boks sarısı. Hayır. Ne? Söyle. Bilmiyorum şu an düşünmem lazım. Yalan söylüyorsun. Vallahi bilmiyorum. Babam hayatta bilmez zaten. Mor. Mor. Aa evet ya mor. Evet. Mor gördüğüm her şeyi alıyorum ya anne. Evet ya. Biliyordu bak suratından biliyorum. Ben onunkini bilmedim diye. Arkadaşlar kardeş katli Kabil ile var. Hadi Abi güneşin en bana. sevdiği renk ne? Bebeğim güneş daha renkleri görebiliyor mu? Mavi. En sevdiği oyuncağı oyuncağı. mavi. Kızım bu yere düştü ama bir daha veremem. Kardeş vacibi gerçekleşmeden önce ben bu videoyu kapatıyorum. Teşekkür ederim.